Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde tarçın ve beyaz tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi göstereyim sizlere. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif, hoş bir patik oldu. Yapılışı da kolay. 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlayacağız hanımlar. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak bu tarçın rengi ipim ile 12 ilmeğimi atacağım öncelikle. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 11. Bir ilmek daha atıyorum, 12. 12 ilmeğimizi attık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 yere geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğim, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. Hemen ilk ilmeğimi şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Bakın, ilk başlangıç yerlerine, şuralara tığım ile girerek ilmek çıkartıyorum, şişime takıyorum. Hanımlar, başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım ki patik burnumuz sağlam olsun. 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim, 5. ilmeğim, şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım, onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim, şu 2. ilmeğim, 3, 4, 5 ve kenara giriyorum. Bakın, son kenara ilmeğin iki kanadına birden girdim. Son kez ilmek çıkarttım, 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Bakın, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Boşalan şişim ile ikinci şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine boşalan şişimiz ile üçüncü şişimizdeki ilmekleri de öreceğiz. Dördüncü şişime geldim. Yine boşalan şişim ile dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de örüyorum. Böylece hanımlar 4 şişimizde dolandık, bir sıra örmüş olduk. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımlardan, buralardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. Artırmalara başlayacağız. İlk şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm.
Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geçtim. Burada da hanımlar kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim. 4 şişteki ilmek sayısı da eşit olmalı hanımlar. Şimdi burada da kenarımız sol tarafa düşüyor. Dördüncü şişimde de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar 4 şişimizde de. Şimdi 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan bir sıra düz olarak öreceğim. Hanımlar bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar 4. şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir sıra örmüş olduk. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum kenardan. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz hanımlar. Bir sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Modelimiz 8 ilmek ve katları üzerine kuruluyor hanımlar. 8 ilmek ve katları üzerine kurulunca toplamda 7 tane model kurdum. O da 8'in katı 56 ediyor. Her bir şişte 14'er ilmek olunca 4 şişteki ilmek sayısı 56 oluyor. Model tam denk geliyor. Mesela diyebilirsiniz ki örgüm sıkı ya da ben büyük örmek istiyorum. Hanımlar 8'in katı olarak hesaplayacaksınız. Yani 56'dan sonra gelen 8'in katı 64'tür. 64 ilmeğe ulaşabilmek için de her bir şişe 16'şar ilmek yapmanız gerekiyor. Model bu şekilde tam oturacaktır. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Sizler her bir şişe 16 ilmek yapmış da olabilirsiniz. Yine 16 ilmek yaptıysanız da 14 yaptıysanız da hiç fark etmez. Modeli benimle aynı şekilde yapacaksınız hanımlar. Modelimizin hanımlar şöyle şablonu şu şekilde bakın. Normalde 9 sıradan oluşuyor. Şu en son sıra 9. sıramız oluyor hanımlar. 9. sıramız ikinci modelin aynı zamanda ilk sırası oluyor. Modelimiz bu şekilde. Şablonun ekran fotosunu bakın sabit tutuyorum, alabilirsiniz. Ya da Instagram sayfama, Divapatik YouTube Instagram sayfama mesaj atarsanız şablonun fotoğrafını oradan da gönderebilirim. Şimdi modelimizin ilk sırasıyla başlayacağız hanımlar. Beyaz ipimi de bu aşamada ekleyeceğim. İlk 4 ilmeğimi beyaz ipimle örerek başlayacağım. Sizler her bir şişe 16 ilmek yaptıysanız siz de aynı şekilde benimle birlikte 4 ilmek beyaz örerek başlayacaksınız hanımlar. Sadece bir model fazla kurmuş olacaksınız. Tek farkı bu. Evet, şimdi 4 tane beyazımı ördüm.
Beyazımın ucunu şöyle tarçın rengi ipime bağlıyorum. 2 tane sıkı bir düğüm attım patiğimiz sökülmesin diye. Modelimizin dediğim gibi birinci sırası 4 beyaz ile başladım. Yanına 4 tarçın öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yeniden 4 beyaz. Şu 3, şu 4. beyazım. 4 tane tarçın rengi ilmeğimi öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. şu 4. ilmeğim. Tekrardan 4 ilmek beyaz. 4 tane tarçın rengi ilmeğimi örüyorum. Devam ediyorum. Yine 4 beyaz. 3. şişime geldim. 4 beyazdan sonra 4 ilmek tarçın rengimi örüyorum. 2. Şu 3. Şu da 4. Modelimizin ilk sırası böyle ilerliyor hanımlar. 4 beyaz, 4 tarçın olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bu aşamada arka iplerden bakın şu ip geçişlerinde ipleri çok sıkarak almayalım. İp geçişlerinde arkadaki ipleri biraz esnek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın, modelimiz güzel düşsün diye. Devam ediyorum. Yine 4 beyazımı öreceğim. 4. şişimdeyim. Şu 3. beyaz ilmeğim, şu da 4. Yanına 4 tane tarçınımı örüyorum. Şu 1, 2, 3, 4. Devam ediyorum. 4 beyaz. 4 ilmek tarçın. Bu şekilde hanımlar modelimizin ilk sırasını tamamladık. Geldik şimdi modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda hanımlar 3 beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Yanına bir tarçın. Yanına bir tane beyaz. 3 tane tarçın örüyorum. Bakın ilk modelimizi yaptık hanımlar. 3 beyaz, 1 tarçın, 1 beyaz, 3 tarçın. İlk modelimizi yaptık. Şimdi ikinci modeli de ilk modelle aynı şekilde yapacağız. Yeniden 3 beyaz, 1 tarçın, 1 beyaz, 3 tane tarçın öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci tarçın rengi ilmeğim, şu da 3. Diğer modelimi yapacağım tekrardan. 3 beyaz, 1 tarçın, 1 beyaz, 3 tarçın. Bir diğer modelime geçtim. Aynı şekilde 3 beyaz, 1 tarçın, 3. şişimden devam ediyorum. 1 beyaz, 3 tarçın. Bir diğer modelimi yapacağım. 3 beyaz, 1 tarçın, 1 beyaz, 3 tane tarçın rengi ilmeğimi ördüm. Diğer modelime geçtim. 3 beyaz, 4. şişimden devam ediyorum. Şu 3. beyazım, 1 tarçın, 1 beyaz, 3 tane tarçın rengi ilmeğimi örüyorum. Sonuncu modelimdeyim. 3 beyaz, 1 tarçın, 1 beyaz ve son 3 ilmeğimi de tarçın ile örüyorum. Modelimizde böylece ikinci sıramızı tamamladık. Geldik modelde 3. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile öreceğim. 2 ilmek beyaz. İlk 2 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Yanına 2 tarçın. 2 beyaz, 2 tarçın. Modelimizin 3. sırası 2 beyaz, 2 tarçın olacak şekilde devam ediyor hanımlar. Bakın 2 beyazımı ördüm. Tekrardan 2 ilmek tarçın. 2 beyaz. İkinci şişimden devam ediyorum. 2 tarçın. 2 beyaz. 2 tarçın. 2 beyaz. 2 tarçın. 2 beyaz. 2 tarçın. 3. şişimdeyim. Devam ediyorum yine. 2 beyaz. 2 tarçın. 2 beyaz. 2 tarçın. 2 beyaz. 2 tarçın. 2 beyaz. 4. şişime geçtim. 2 tarçın diye devam edeceğim. Hemen buraya 2 ilmek tarçın rengi ipim ile örüyorum. Yanına yine 2 tane beyaz. 2 tane tarçın. 2 tane beyaz. 2
2 tane tarçın, 2 tane beyaz ve son 2 ilmeğimi de yine tarçın rengi ipim ile örüyorum. Modelimizde 3. sıramızı tamamladık. Şimdi geldik modelimizde 4. sıramıza hanımlar. 4. sıramızda bir ilmek beyaz örerek başlıyorum. Bir beyaz ördüm. Yanına 3 tane tarçın örüyorum. 3 tane beyaz. Bir tane tarçın. Bakın ilk modelimizi yaptık. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. İlk modelimle aynı şekilde. Bir beyaz. 3 tarçın. 3 beyaz. 1, 2, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu da 3. beyaz ilmeğim. Yanına bir tane daha tarçın ördüm. İkinci modelimi de yaptım. Şimdi 3. modelimdeyim. Diğer 2 modelle aynı şekilde yapacağım. Bakın bir beyaz ördüm. Yanına 3 tarçın. 3 beyaz. 1 tarçın. Bir diğer modelimi yapacağım. Bir beyaz. 3 tarçın. 3. şişime geldim. Yanına 3 tane beyaz örüyorum. Ve bir tane tarçın. Bir diğer modelimi yapacağım. Bir beyaz. 3 tarçın. 3 beyaz. 1 tarçın. Bir diğer modelimi yapacağım. Bir beyaz. Yanına 3 tane tarçın rengi ilmeğimi öreceğim. 4. şişimdeyim. Şu ikinci, şu da 3. tarçın rengi ilmeğim. Yanına 3 tane beyaz. Bir tane tarçın. Sonuncu modelimi yapacağım. Bir beyaz. 3 tarçın. 3 beyaz. Ve sonuncu ilmeğimi tarçın rengi ipim ile ördüm. 4. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelde 5. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar şöyle ilk 4 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Modelde 5. sıramız. 4 tarçın, 4 beyaz. Şu 4. beyazım. 4 tarçın, 4 beyaz. 5. sıramız böyle. 4 tarçın rengi ilmek ile başladık. 4 beyaz ördük. 4 tarçın, 4 beyaz. Bu şekilde ilerleyecek. İkinci şişimdeyim. Şu 3. şu 4. beyazım. Yanına 4 tane tarçın rengi ilmeğimi örüyorum. Tekrar 4 ilmek beyaz. 4 ilmek tarçın. 3. şişimdeyim. Beyaz ile başlıyorum yine. 4 beyaz. 4 tarçın. 4 beyaz. 4 tarçın. Şu 3, şu da 4. ilmeğim. Tekrardan 4 ilmek beyaz. 4 tarçın. 4 ilmek beyaz. 4. şişimizi de tamamladık hanımlar. 5. sıramızı bitirdik. Şimdi geldik modelimizde 6. sıramıza. 6. sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile örerek başlıyorum. 3 ilmek tarçın. 1 beyaz. 1 tarçın. 3 beyaz. Bakın ilk modelimizi yaptık. 3 tarçın 1 beyaz. 1 tarçın 3 beyaz. Şimdi ikinci modeli yapacağız. Burada da yine 3 tarçın 1 beyaz. 1 tarçın 3 ilmek beyaz. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci beyazım. Şu da 3. beyaz ilmeğim. Şimdi bir diğer modelimi yapacağım. 3 tarçın 1 beyaz. 1 tarçın 3 beyaz. Bir diğer modele geçtik. Yine diğer modellerle aynı şekilde 3 tarçın 1 beyaz. 3. şişimdeyim. 1 tarçın 3 beyaz. Bir diğer modelimi yapıyorum. 3 tarçın
bir beyaz, bir tarçın, 3 beyaz. Diğer modelime geçtim. 3 tarçın, 4. şişime geldim. Şu 3. tarçın ilmeğim. Yanına bir beyaz örüyorum. Bir ilmek tarçın rengi ipim ile ördüm. Yanına 3 tane beyazımı örüyorum. Diğer modele geçtim. 3 tarçın, bir beyaz, bir tarçın, 3 ilmek beyaz. Bu şekilde 6. sıramızı da tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde 7. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Öncelikle altta da iplerim karışmış, bir yandan da onu düzeltiyorum. 7. sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile örerek başlıyorum. Bakın 2 tarçın, yanına 2 beyaz, 2 tarçın, 2 beyaz. Bu şekilde ilerleyecek hanımlar. 2 tarçın ile başladık, 2 beyaz. 2 tarçın, 2 beyaz. Devam ediyorum. 2 tarçın, 2 beyaz, 2 tarçın. İkinci şişimden devam edeceğim. Yanına 2 beyaz örüyorum. Yine 2 ilmek tarçın rengi ipim ile ördüm. 2 beyaz, 2 tarçın, 2 beyaz. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. 2 ilmek tarçın rengi ipimiz ile örüyoruz. 2 ilmek de beyaz ipimiz ile örüyoruz. 3. şişime geldim. Burada da yine en son tarçın rengimde kalmıştım. 2 tarçın, 2 beyaz, 2 tarçın, 2 beyaz, 2 tarçın, 2 beyaz, 2 tarçın. Devam ediyorum 4. şişimden. 2 beyaz, 2 tarçın, 2 beyaz, 2 tarçın, 2 beyaz, 2 tarçın ve son 2 ilmeğimi beyaz ile ördüm. 7. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde şimdi 8. sıramıza. Bu sıramızda ilk ilmeğimi tarçın rengi ipim ile örerek başlıyorum. Yanına 3 tane beyaz, 3 tane beyaz ördüm. 3 tane tarçın, bir tane beyaz. Bakın hanımlar, ilk modelimizi bu şekilde tamamladık. Şeklimiz de artık bu aşamada yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bu şekilde. Şimdi ikinci modele geçiyorum. İlk modelle aynı şekilde. Yine bir tarçın, yanına 3 beyaz, 3 tarçın. İkinci şişimdeyim. 3. tarçın ilmeğimi örüyorum. Yanına bir tane de beyazımı ördüm. İkinci modeli de tamamladık. Bir diğer modele geçiyorum. Bir tarçın, yanına 3 beyaz, 3 tarçın, bir beyaz. Bir diğer modele geçtim. Bir tarçın, 3 beyaz. 3. şişimdeyim hanımlar. Yine 3 tane tarçınımı öreceğim. Bir tane beyaz. Diğer modelime geçiyorum. Bir tarçın, 3 beyaz, 3 tarçın, bir beyaz. Diğer modelimi yapacağım. Bir tarçın, 3 beyaz, 4. şişime geldim. Şu ikinci beyazım, şu da 3. beyazım. Yanına 3 tane tarçın rengi ilmeğimi örüyorum. Ve bir tane beyaz. Sonuncu modelimi yapacağım. Bir tarçın, 3 beyaz, 3 tarçın, bir beyaz. Evet hanımlar, modelimizde 8. sıramızı tamamladık. Şimdi 9. ve sonuncu sıramızı yapacağız. 9. sıramız aynı zamanda ikinci modelin 1. sırası oluyor. İkinci model derken yine aynı yaptığımız modelin 1. sırasını yapacağız hanımlar. İlk sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Bakın ilk sırada 4 beyaz örmüştük. 4 beyazımızı örüyoruz. Dediğim gibi hem 9. sıra oluyor modelin sonuncu sırası, hem de ikinci modelin ilk sırası. Şimdi 4 tane beyazımı ördüm. Yanına modelin ilk sırasında yaptığım gibi 4 tane tarçın örüyorum. 4 ilmek beyaz örüyorum.
4 tane tarçın öreceğim. Bakın hanımlar, ilk modelimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Görüntümüz, şeklimiz böyle gayet şık, gösterişli de oldu. Modelimiz böyle. Devam edeceğim hanımlar ikinci şişimden. Yine 4 tarçınımı burada devam ettireceğim. 3. ve 4. tarçın ilmeğim. Yanına 4 tane beyaz. Şu 2, şu 3, şu da 4. Yine tekrardan 4 ilmek tarçınımı örüyorum. 4 ilmek beyaz. İkinci modelin ilk sırası diye düşünelim şimdi bunu. Şimdi 3. şişimden devam ediyorum. Yine 4 tarçınımı örüyorum. Yanına 4 ilmek beyaz. 4 ilmek tarçınımı ördüm. Yanına 4 ilmek beyaz. Şu 3. ilmeğim, şu da 4. ilmeğim. Tekrardan 4 ilmek tarçınımı örüyorum. 4 ilmek beyaz. Ve son 4 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Böylece hanımlar ilk modeli bitirdik. İkinci modelimizin de ilk sırasını yapmış olduk. Bakın, şeklimiz, görüntümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi hanımlar, model gene aynı, ilk modelin ikinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi tekrar edeceğiz. Kafanız karışmasın diye ilk işimizi de göstereyim. İlk modelimizin, şu ilk yaptığımız 9 sıradan oluşan modelimizin ikinci sırasında şöyle yapmıştık. Bu defa ilk 3 ilmeğimizi beyaz ile örmüştük. Bakın, 3 beyaz, 1 tarçın, 1 beyaz, yanına 3 ilmek tarçın. Bu şekilde hanımlar. Bakın, ilk modelimizi yaptık. Şimdi ikinci modelde 3 beyaz, ilk modeli aynı şekilde yapıyoruz. 1 tarçın, 1 beyaz, 3 tarçın diye bu şekilde devam ediyor hanımlar. İkinci modelimizin ikinci sırası bu şekilde devam ediyor. Artık alttaki modele bakarak bu üstü de tamamlayabilirsiniz. Ya da modele bakarak ben yapamıyorum diyenler şablona bakarak yapabilir. Şablona bakarak da ben yapamıyorum, anlamıyorum diyorsanız da ilk modeli yaptığımız videonun bu bölümüne gelerek videonun zaten yaparken söyledim. Birinci sırada şöyle örüyoruz. Tek tek ilmekleri anlattım. İkinci sırada şöyle yapıyoruz. Üçte böyle yapıyoruz diye. Videonun başına gelerek ikinci sıranın işlemini takip ederek modele devam edebilirsiniz hanımlar. İkinci sırada şunu yapıyoruz. Üçüncü sırada bunu, 4'te, 5'te, 6'da, 7'de, 8'de ve 9. sırada bunu yapıyoruz diye takip ederek ilk modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de yapabilirsiniz. Modelin hepi topu bundan ibaret hanımlar. Şimdi ben bu patiğime ne kadar ördüm? Sizlere hemen onu söylemek istiyorum. Bakın, şöyle şu beyaz sıralamalarını takip edecek olursak, bakın şurada bir tane beyaz modeli bitirmişim. 2 tane, üçüncüyü de bitirmişim. Bakın şuradaki tarçın rengi modelleri sayalım. Tüm şöyle gelenleri 1, 2, 3 tane de tarçın modeli bitirmişim. Ben bu kadar ördüm hanımlar. Ölçüye göre ördüm, tam oldu. Sizler bu aşamada bu bilek bölümünü daha kısa yapmak isteyebilirsiniz ya da daha uzun yapmak da isteyebilirsiniz. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik, farklılık gösterebilir. Bu aşamada patiğinizi örerken şöyle bir ayağınıza giyin, deneyin. Hani ben buraya 3 tane şöyle beyazdan, bakın 1, 2, 3 tane yaptım. Ama sizler belki 4 tane yapacaksınız ya da belki 2 tane yapacaksınız. Bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ben buraya 3 tane şöyle beyaz modelimi tamamladım. En sonuncu modelimin 9. sırasını yaptım. Ondan sonra bilek ayrımına geçtim. Dediğim gibi hanımlar, mutlaka bu bölümde ayağınıza giyin, ölçün, ne kadar örmek istiyorsanız o kadar modelinizi ayarlayın. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm geldim, bu şekilde önünü tamamladım. Yani ön bölümdeki şu desenimizi bitirdik. Artık hanımlar beyaz ipimizi kullanmayacağız. Ana renk ipim olan tarçın ile devam edeceğim. Bu aşamada bilek ayrımına ön hazırlık olsun diye ilmeklerimin tamamını bu şekilde tarçın rengi ipim ile düz olarak örüyorum hanımlar. Hepsini ana renk ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilk işimdeki ilmeklerimi ördüm. Artık beyaz ipi de kesip şu arkaya
düğümleyebiliriz. Çünkü renkli ipimiz ile beyaz ipimiz ile işimiz kalmadı. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Sonra bir daha öreceğiz renkli ipimiz ile bu şekilde. 2 sıra örelim gelelim, ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz olarak ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. İlk şişimdeyim. Hanımlar son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sizler her bir şişe 16'şer ilmek yaptıysanız yine son bir ilmek kalana kadar örün. Bilek ayrımı aynı yapılıyor çünkü. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar şöyle bakın birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor ve ilmekler arasında böyle ayrık bir görüntü oluşmuyor. Sebebi bu. Şimdi hanımlar bilek ayrımını yaptık. İlmekleri yer değiştirdik. Patiğimizin arka bölümüne geçtik. Ben patiğimizin şu kenarlarına buralara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İkinci şişimde bilek bölümünde ilk 7 ilmeğim haroşa. Bu haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. İlk 7 ilmeğim haroşa, haroşalarımı düz örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Diğer ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Artık patiğimizin arkasına geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Hanımlar ben patiğimin arka bölümünde ilmeklerimi şöyle alıyorum. Bakın ön yüzde şişim alttan ipim üstten şöyle alıyordum. Ön bölümü yaparken arka bölümde şöyle şişim üstte ipim alttan gelecek şekilde bu şekilde alıyorum hanımlar. Arka tarafta ilmekleri böyle alma sebebim şu, ben ters örgü örerken ilmeklerimin yönü bu şekilde düzgün geldiği için arka bölümünü böyle örüyorum hanımlar, ters örgüyü rahat örebilmek için. Doğal olarak herkesin örgüsü, örme tekniği, stili, şekli birbirinden farklı olabilir. Siz nasıl rahat düzgün örebiliyorsanız arka bölümü o şekilde örebilirsiniz. İlmek alış şekli herkesin örgü şekline göre değişiklik gösterebilir. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim haroşa, bunu normal düz olarak öreceğim. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Bakın geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa düz olarak öreceğim. 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi düz ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu şekilde bakın. İlmeklerimiz ters örülüyor. Bu aşamada bu kestiğimiz beyaz ipimizin ucunda gizleyelim hanımlar. Arka bölümlere ilmek aralarından geçirerek saklayalım. Patiğimizin içinde ip görüntüsü olunca hoş bir görüntü olmuyor. Devam ediyorum, yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek. Son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın sıra sonuna geldim. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum.
Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Yapacağımız işlem bu. Diğer bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Böyle patiğimizin arkası tamamlanacak. Şu şekilde baktığımız anda patiğimizin şu kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimde hanımlar bu arka bölümde toplamda 15 diş şu haroşa sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Bu aşamada sizler arka bölümü bir miktar ördükten sonra şöyle bir ayağınıza giyin, ölçün hanımlar. Bu arka bölümü şu topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınıza ölçerek yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Sonra benim patiğim niye büyük oldu, yok verdiğiniz ölçü niye küçük oldu diye bir sorun yaşamazsınız hanımlar. Ölçerek yapalım. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ayak ölçülerimize göre ölçerek örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada tamına 15 diş 15 sıra haroşam var. Bu şekilde boydan bir ölçüyü de sizlere vereyim hanımlar. Yine de bir aklınızda soru işareti kalmasın. Hemen burundan itibaren şöyle mezuramı tutarak bakın. Şöyle tam olarak buraya sıfırladım. Boy ölçüsünü veriyorum. 21 santim olarak örmüşüm. Dediğim gibi 37, 38 ve 39 için uyumlu oldu bu boy. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız hanımlar. Bu bölümde bilek ayrımından sonra hemen şu bölüm genişlediği için ilmeklerim bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Eğer ki sizler her bir şişe 16'şar ilmek yaparak patiğinizi ördüyseniz sol tarafa 28 ilmek ayıracaksınız. Kalan ilmekleri de sağ şişe takacaksınız. Tek fark bu topuk kesiminde. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayalım. Topuk bölümünde hanımlar kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroş olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamdan sonra devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Eğer ki sizler sol tarafa 16'şer ilmek yaptıysanız ve sol tarafa da 28 ilmek ayırdıysanız burada 27 ilmek öreceksiniz. 28. ilmeği örerken kesim yapacaksınız. Topuğumuz için orta kısma baktığım anda burada da hanımlar gördüğünüz üzere 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşam. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Benim gibi 14'er ilmek yapanlar 23 ilmek örecekler. 24. de kesim yapacaklar. Çok pardon. Sol tarafa 28 ilmek ayıranlar da 27 ilmek örecekler. 28. de kesimi yapacaklar. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. Yine sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Şimdi kesim yaptık. Tekrar kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemini şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Böylece topuğumuz oluşacak.
Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Topuğumuz hanımlar gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Eğer ki sizler sol tarafa 28 ilmek ayırdıysanız kesimlerden sonra sağ tarafta da 28 ilmeğiniz kalacak. Yani her iki şişteki ilmek sayıları birbirine eşit. Bu aşamada hanımlar patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyoruz. Kesim yapacağız şimdi. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığla kesim yapabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki iki ilmeği topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitecek. Ve her iki patiğin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Sağ patiğinki sağ tarafta, sol patiğinki sol tarafta diye bir durum yok. Her ikisi de aynı şekilde kesiliyor. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile olmuyor. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimizi kesiyoruz hanımlar. Benden taraftaki şişten bir ilmek. İkinci şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeğimi ilk şişten aldığım ilmeğimin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Hemen şöyle. Bu şekilde hanımlar sırasıyla ilmeklerimizi güzelce kesiyoruz. Son iki ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde kestim. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Öncelikle ipimizi gizleyelim. Ardından topuğumuza bakalım. Şöyle sıkılayarak gizliyorum. Patiğe hanımlar zaten beyaz ipimiz gördüğünüz gibi sadece modelli tarafta çok az gidiyor. Ana renk ipim olan tarçına da bu ipe modele başlarken yeni açmıştım. Bakın topuğumuzu açtım. Şimdi kalan ipi de göstereceğim size. Şöyle hanımlar gizli kesim olduğu için ayağı giyince arka kesim yeri şöyle görünüyor. Patiğimizin topuğu bu. Bu şekilde. Görüntü itibariyle de patiğimiz böyle. Hemen patiğimizi hanımlar kalan ipimi şöyle bakın. Bu patiğe başlarken bu ipimi yeni açmıştım. Bir tam ipten başlamıştım patiğime. Bu şekilde bir ip yetti de arttı bile. Hemen bir de patiğimi hanımlar manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda görelim modelimizi. Bir de mankendeki duruşuna da bakalım birlikte. Gayet güzel, şık, gösterişli bir patik oldu hanımlar. Deseni de çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bakın. Ayaktaki duruşumuz böyle birlikte yaptığımız patiğimiz şöyle. Tabanımızı da yine göstereyim sizlere. Manken ayağının içi şu şekilde boş olduğu için hanımlar burası ister istemez böyle çökmüş gibi duruyor. Ama normal ayağı giyince gayet düzgün tertemiz görüntüsü oluyor. Böyle hanımlar patiğimiz bu. Topuğumuz. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.